Merhaba, bugün aklımızdan geçen bazı düşüncelerin ne kadar sağlıklı olduğuna ya da olmadığına dair bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bu videoyu çekelim diye oturduk fakat birdenbire hava karardı, gök gürüldemeye başladı, şimşekler çakıyor, dolu yağıyor. Hatta şu an yine gök gürültüyor. Ara ara eğer gök gürültüsü sesleri falan gelirse artık kusurumuza bakmayın. Üzerimize yıldırım düşmediği ya da elektrik kesilmediği sürece kayda devam edeceğiz. Şimdi aklımızdan bazen düşünceler geçer. Bunların bir kısmı bizi mutlu eder, bir kısmı sıkıntıya sokar. Hatta bazen şöyle düşünürüz. Bir dakika ya, ne oluyor, ben niye böyle düşünüyorum? Birkaç tane düşünce biçimi okuyacağım size. Sizden ricam şu. Ben bu düşünce biçimlerini okurken bir kağıt bir kalem alın elinize. Ve ben her bir cümleyi okuduktan sonra eğer bu düşünceler çok sık bir biçimde aklınızdan geçiyorsa, genellikle böyle düşünüyorsanız kendinize 2 puan verin. Eğer ara sıra böyle düşünürüm, hani nadiren böyle düşünürüm diyorsanız 1 puan verin. Hiç böyle düşünmem, hiç aklımdan geçmez bu düşünce tarzı diyorsanız 0 puan verin. Birkaç tane okuyalım, bakalım durumunuz ne çıkacak. Evet, mesela kötü şeyler hep beni bulur. Hep mi benim başıma gelir? Nerede bir gereksiz hep beni bulur. Bu ve buna benzer cümleleri düşünün. Böyle bir düşünce tarzı ne sıklıkla aklınızdan geçiyor? Hiç geçmiyorsa 0, ara sıra geçiyorsa 1, sıklıkla geçiyorsa 2 verin. 2. Kesin kötü bir şey olacak. Eminim. Kesin başaramayacağım. Kesin kalacağım ya bu sınavdan. Kesin terfi alamayacağım. Bu tarz bir düşünce geçiyorsa yine aynı şekilde aynı puanlamayı yapın. Ya da asla hata yapmamalıyım. Her zaman en iyisi ben olmalıyım. Mükemmel olmalıyım. Ya da ya aslında beni üzmek için yaptı. Öyle dedi ama orada aslında şunu kastetti. Öyle dedi ama aslında bana laf gönderiyor. Başka bir düşünce tarzı okuyorum. Ya sınavı geçtim ama şanstan. Yani aslında normalde geçemeyecektim. Öğretmen kolay sormuş, ondan geçtim ya. Mesela böyle bir düşünce tarzı. Ne sıklıkla geçiyor aklınızdan? Ya da ya yönetici yanımdan geçerken ya da işte öğrenciyseniz hoca yanımdan geçerken şöyle ters ters baktı. Selam verdiğimde de sanki böyle almadı. Kesin benimle ilgili olumsuz düşünceleri var. Bu düşünce biçimleri eğer dediğim gibi çok sık bir şekilde ya da genellikle aklınızdan geçiyorsa kendinize 2 puan verin. Ara sıra geçiyor böyle düşünceler diyorsanız 1 puan. Yok ya hiç böyle düşünmem ben diyorsanız 0 puan verin. Peki ne anladık? Verdik puanlarımızı. Herhangi bir toplama ya da çıkarma yapmanıza gerek yok. Şimdi benim burada örneklerini vermiş olduğum düşünce biçimleri aslında psikolojide bilişsel çarpıtma diye geçen ya da bazı kaynaklarda düşünce hataları olarak adlandırılan düşünce biçimleri. Ne demek bu? Bazen biz olayları algılarken, dışarıdaki olayları algılarken olduğundan farklı algılıyoruz. Yani şöyle düşünün, şurada yarım bardak bir su olsa ve ben bu suyun içine bir kaşık atsam, karşıdan bakan bir insan bu kaşığı kırıkmış gibi görecek ve bu kaşık kırık diyecek. Halbuki kaşık gerçekten kırık mı? Hayır, değil. Ama dışarıdan algılayan kişi bunu bu şekilde görüyor. İşte bazen biz de başımıza gelen olayları, tecrübe ettiğimiz, deneyimlediğimiz, yaşantımızdaki olayları yorumlarken biraz abartıyoruz. Çarpık ya da hatalı genelleştirmeler yapıyoruz. Düşünce hataları aslında çok sayıda var. Yani 20 küsür taneydi hatırladığım kadarıyla ama ben size en sık görülen 3-5 tanesinden bahsetmek istiyorum. Lütfen kendinizi bu anlamda değerlendirin. Bende de düşünce hataları var mı? Eğer sizde de düşünce hataları varsa ne yapabilirsiniz? Onu da videonun sonunda konuşacağız. Şimdi birinci düşünce hatası bence en sık görülen düşünce hatalarından biri aşırı genelleştirme hatası. Aşırı genelleştirme hatası nedir? Hayatımdaki tek tük olumsuz olaylardan yola çıkarak bunu geneline yaymak. Yani mesela birkaç tane olumsuz ilişki yaşamışımdır.
Ben zaten hiç mutlu bir ilişki yaşamadım ki. Ya da işte birkaç olumsuz olay yaşamışımdır. Hiç yüzüm gülmedi. Ya da kötü insanlar hep beni buluyor. Hep benim başıma geliyor. Özellikle aşırı genelleştirme yapan insanlar hep, hiç, asla, daima gibi böyle genelleştirme kalıplarını çok yoğun biçimde kullanırlar. Bunu yaparken kendinizi bulduğunuz an şöyle bir durun, düşünün. Bir dakika ya, şu an düşünce hatası yapıyorum deyin kendi kendinize. Sadece bu mu? Bu sadece bir tanesi, aşırı genelleştirme. Bir diğer genelleştirme hatamız falcılık. Geleceğe dair daha bir şeyler olmadan olmuşçasına kaygılanmak. Kesin kötü bir şey olacak. Kesin beni aramayacak. Kesin ilişkimiz bitecek. Kesin ne diyelim, hatta kesin evlenemeyeceğim. Hiç kesin çocuğum olmayacak. Kesin sınavı geçemeyeceğim. Geleceğe dair böyle daha bir şey olmadan olmuşçasına negatif yorumlarda bulunmak. Mantıklı mı? Değil. Yapıyor muyuz? Ara ara çoğumuz yapıyoruz. Bakın, düşünce hatalarını ara sıra göstermek her sağlıklı insanın yaptığı şeydir. Yani ara sıra her birimiz böyle düşünebiliriz. Ancak bu düşünce hatalarının yoğunluğu ve sıklığı, şiddeti artarsa o zaman maalesef bir takım sıkıntılar yaşamaya başlarım bedensel ve ruhsal olarak. O yüzden bunu başlamadan engel olmak için yapmam gereken şey bunları tespit etmek, fark etmek, kendimi kontrol etmek ve bunlarla baş etmek. Şimdi biri falcılık dedik, bir diğerine felaketleştirme hatası. Felaketleştirme hatası da falcılığa benziyor biraz. Aslında bunların hepsi birbirlerine biraz benziyorlar. Felaketleştirme hatasında da yani bittim, mahvoldum. Mesela bu sınavı geçemezsem bittim. İşte eğer benden ayrılırsa bir daha yaşayamam, asla mutlu olamam. Bu projeyi tamamlayamazsam mahvolurum. Ya da işte kesin mesela telefonunu aradım ancak ulaşamadım. Kesin başına bir şey geldi, şu oldu, bu oldu gibi felaketleştirme, felaket senaryoları oluşturma kafamızda ki bunu zaman zaman çoğumuz yapıyoruz ve çok ciddi anlamda o an onu yaşıyoruz ve ömrümüzden ömür gidiyor. Ve büyük bir çoğunlukla da o felaketleştirdiğimiz şeyler başımıza gelmiyor. Bir diğer düşünme hatası melili malılı düşünme hatası. Melili malılı düşünme hatası ne? Belli kalıplar halinde standart düşünmek. Yani mesela asla geç kalmamalıyım. Sadece sorumsuz insanlar geç kalırlar. İşte asla hata yapmamalıyım. Her zaman bakımlı olmalıyım. İyi bir anne her sabah çocuğuna kahvaltı hazırlamalıdır. İşte iyi bir baba her zaman şunu yapmalıdır gibi meliler, malılar evet bir yere kadar benim öz disiplinimi sağlar. Yani bir yere kadar benim kendi kendimi disipline etmemi sağlar ve bana faydası vardır. Zira yani ne yapalım yani asla geç kalmamalıyım demeyeyim de her yere geç mi gideyim? Asla bunu da demiyorum tabii ki. Ki bu melilli malı düşünce biçimi bende de vardır bu arada, asla geç kalmamalıyım. Ama bunun sıkıntısı ne? Belli bir dozu aştığınız zaman sizi çok ciddi sıkıntıya sokar. 2 dakika bile geç kalsanız o yaşadığınız stres, sinir, o yoğunluk duygusal anlamda sizi çok fazla yıpratır. Mesela asla hata yapmamalıyım diyen bir insan ufacık bir hata bile yapsa iş yerinde bütün günü kendisine zehir edebilir. Halbuki diğer insanların belki de o kadar umurunda değildir o hata. Fakat o kendi kendini yemeye devam etmektedir. Bir diğer düşünce hatamız da olumluyu geçersiz kılma hatası. Bunu çoğu kişide görüyorum. Zaman zaman belki ben de yapıyorumdur. Olumluyu geçersiz kılma hatası nedir? Şöyle düşünün. Hayatımızda yaşadığımız olayları yukarıdan akan bir su gibi düşünün. Yukarıdan bir su akıyor ve bunlar bizim hayatımızda başımıza gelen iyili kötülü olaylar. Bu olayların altına bir süzgeç koyduğumuzu düşünün. Yani bu suyun altına bir süzgeç koyduğumuzu düşünün. Bu öyle bir süzgeç ki bu süzgeçten iyi olaylar akıp gidiyor, kötü olaylar süzgecin üstünde kalıyor. Yani sadece kötü olayları süzüyor. Olumluyu geçersiz kılma hatası biraz böyle bir şey. Yani hayatımda başıma gelen iyi olayları görmeme, belki de onları biraz küçümseme, önemsememe, hep kötü olanlara odaklanma. Mesela ben bunu anlatırken örneğini veririm bazen.
okuldayken böyle 98 alıp ağlayan tipler vardı. Hatırlar mısınız? Belki bilmiyorum, aramızda da vardır ağlayanlar. Ama bu ne oluyor aslında 98 ya da işte 85 alıp ağlıyor falan. Bu neyi gösteriyor? Yani gösterdiği şeylerden bir tanesi şu: 85 almanın, yani 100 tane soru varsa bunun 85 tanesini doğru yapmış olmanın mutluluğunu yaşamak yerine 15 tane hataya odaklanmayı tercih etmek. Ne bileyim işte, ya terfi aldım ama bu sefer şanslıydım ya, yoksa alacağımdan değil. Ya sınavı geçtim ama hoca kolay sordu ondan. Yani ya işte şirket bana özel sağlık sigortası yaptırıyor ama yani ya olacak zaten yani. Hani gibi. Dolayısıyla hayatımda başıma gelen olayların iyi yanlarını bir bakıma görmezden gelme, hafife alma, küçümseme gibi düşünebiliriz. Şimdi başta size bazı puanlar alın demiştim. O puanlar ne anlama geliyor? Biraz ondan bahsedeyim. Tabii bilimsel bir geçerliği, güvenirliği yok tabii ki o yaptığınız puanlamanın, ama şöyle bir şeyi gösterecek size. Eğer herhangi bir düşünce biçimini 2 olarak puanladıysanız, yani çok sık bu düşünce biçimi aklımdan geçiyor, genellikle ben böyle düşünüyorum şeklinde puanladıysanız, o sizin düşünce hatanız demektir. Ve bu düşünce hatası, bu düşünce biçimi size ileride, yakın ya da uzak gelecekte ciddi anlamda sıkıntılar yaratabilir. Bir an önce bunu fark edip düzeltmeniz gerekiyor. 0 ya da 1 puan verdiyseniz kendinize, benim en başta saydığım örnek düşüncelerden, sıkıntı yok. Her insan zaman zaman olumsuz düşünebilir. Kaldı ki olumsuz düşünmenin bazen hayatımızı kurtaran tarafları da vardır. Bundan bahsetmiştik olumlu düşünmeyle ilgili videomuzda. Şimdi bazen videolarımın altına yorumlar geliyor, işte çok mutlu gözüküyorsunuz şöyle. Yani ben de her zaman mutlu gezmiyorum. İnanın bana. Benim de ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığım dönemler oluyor. Fakat önemli olan nokta şu: her insan gibi hepimiz yaşayacağız bunu. Bu da çok normal bir şey. Bunu dengeleyebilmek belki. Yani hayatın geneline baktığımda genel olarak ben hayatın %70'inde karamsar düşünce hatalarına sahip bir yapıda mıyım? Söylenen, şikayet eden bir yapıda mıyım? Yoksa genelinde iyiyim de işte hayatın belki %5'inde, 10'unda da bunlar oluyor mu? Olabilir zaten o kadarı. O da normal bir şey. Peki diyelim ki düşünce hatam var ve bunu fark ettim. Ne yapmam lazım? Bunun pek çok tekniği var ama bir tanesinden kısacık bahsedeyim. Şimdi bakın, yazmak gerçekten çok önemli. Çok basit gibi görünüyor olabilir size bir şeyleri yazmak. Ya yazmanın da ne faydası olacak ki diye düşünebilirsiniz. Ama sadece yazarak bile daha iyiye doğru giden bir takım sıkıntılar var. O yüzden bu düşünceleri fark ettiğiniz an lütfen yazın. Kendinizde fark ettiğiniz düşünce hatalarını yazın bir kağıda. Ardından kağıda yazdınız ya, onun karşısına onu çürütecek, ona antitez bir cümle oluşturun. Mesela, ya işe yaramazın tekiyim ya, hep geç kalıyorum. Hayatım, ya da şöyle bir cümle olabilir: hayatım çok kötü, her şey kötüye gidiyor. Bu cümleyi yazdıktan sonra hemen karşısına bunun zıttını yazın. Yani ve bunu somut örneklendirin de. Yo, aslında o kadar da kötü değil. Bak, geçen hafta şöyle iyi bir olay olmuştu. Ha bak, şu da olmuştu. Ardından böyle de bir şey yaşadım. Ya da ne bileyim, ben beceriksizin tekiyim diye bir düşünce geçiyor zihninizden. Hemen yazın onu. Ardından karşısına hemen onu çürütün. Yo, aslında o kadar da beceriksiz değilim. İyi yaptığım şeyler de var. Hatta bak, şunu iyi yapmıştım geçen hafta. Öbür gün de bunu böyle iyi yapmıştım gibi. Bunu çürütecek antitezler yazdığınız zaman, bakın, zihinde aynı anda iki zıt düşünce zaten barınmıyor. Bu düşünceleri bir şekilde, bu düşüncelerle baş etme yolunda bir adım atmış oluyorsunuz. Basit, ufak, küçük bir teknik. Aslına bakarsanız bunları fark etmek bile bir aşamadır. Ben hep şunu söylerim: fark etmek yolun %70'idir. Geriye kalan kısım zaten %30. %30 ama kolay bir %30 değil tabii o da. Ama %70'lik kısım da zor bir kısım. Fark edebilmek. Çünkü kendimizle ilgili şeyleri fark etmek çok da kolay olmuyor, kendimize karşı kör olduğumuz için malum. Evet, başımıza yıldırım düşmeden bu videoyu kapatalım isterseniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Herkese sevgiler.